Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün 5-6 yaş için alt pijama dikeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi üstten bir temizleme çizgisi çektim. Kenardan da şöyle bir temizleme çizgisi çekiyorum. ...5-6 yaş için boyumuz... kemer sonradan takılacak arkadaş. Şöyle boyumuz 60 santim 5-6 yaş için. Paçasını da lastikli yapacağım. 4 santimde paça için, lastik için pay veriyorum. Hemen diz ölçüsünü buluyorum. 60/2 30. 5 santimde ekleme yapıyoruz. 35 santimden çiziyorum diz boyunu. Oturuş yüksekliği kalçanın 1/4 arkadaşlar. Kalçamız basen 66, yarısı 33. 33'ün yarısı 16,5. 18 yapalım oturumumuzu. Evet. Şimdi bu çizgileri hemen enine uzatıyorum. Oturum yüksekliği, diz ölçüsü, boy ölçümüz, kıvırma ölçümüz. Evet. Basen 16,5 işaretliyorum. 16,5'u da yukarıdan işaretliyorum. Ve burayı kapatıyoruz. Ön alma 2,5 santim kullanıyorum. Hemen almamızı pratik çiziyoruz. Şuranın tamamını ölçüyorum. 19,5 20 diye hesaplarsak şöyle 10 santim, 10 santimden diz boyu ütü hattını çiziyorum. Evet, boydan boya ütü hattımızı çiziyoruz. Diz ölçümüz 17 santim. 8,5'dan işaretini alıyorum. Paça 14. Şöyle 7 santim. 7 de burada. Şimdi aşağıları paça ve dizi cetvelle çiziyoruz. Yan tarafı komple cetvelle çiziyoruz. Ön paçamız. Evet, ön ağımızı da şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Cep içinse şuradan 4 santim içeri giriyorum. 12 santimde cep yapıyorum. Burayı düz çiziyoruz cep için. Ön düşüklüğümü veriyorum. Ve pijamamızı 5-6 yaş için pijamamızı kesiyoruz. Her zaman olduğu gibi önü kesmiyoruz. Arka ağdan sonra keseceğiz. Evet arkadaşlar, önümüzü diz boyuna, ütü hattına dikkat ederek yerleştirdik. Bakın ölçüyoruz. Şu şekilde. Aynı. Şimdi buralardan uzatıyorum. Yandan her zaman olduğu gibi 2 santim. 2 santim genişletme yapıyoruz arka paça için. Ön taraftan da dize kadar 2 santim pay veriyoruz. Ağımız için ise yine aynı büyüklerdeki gibi 8'de 1 arkadaşlar. Benim ağ ölçüm 8 santim yapıyor. Şu şekilde 8'den işaretliyorum. Çocuk olduğu için 1 santim aşağıya iniyoruz. Ve ağımızı belirliyoruz arkadaşlar. Arka yükseklik içinse 2,5 santim yeterli. Şimdi hemen buraları 2 santimleri çiziyoruz.
Şu köşeye işaret alıyorum ve arka belimi 2,5 santimden geçecek şekilde yükselterek çiziyorum. Burayı bu şekilde çiziyoruz ve ağımızı oluşturuyoruz. Paçayla dizi de düz olarak çiziyoruz. Şu şekilde. Hemen arka ağımı cetvelimle çiziyorum. Ön bedenimde ön düşüklüğünü yapıyorum ve ön bedenimizi kaldırıyoruz. Şimdi arkayı kesiyoruz. Evet, arka ve önümüz çıktı arkadaşlar. Şimdi kumaşımı 4 kat katlıyorum. Kumaşımın eni 12 santim. Boyuysa şöyle 20 santim arkadaşlar. Ve şöyle yerleştiriyoruz. Bakıyoruz, eni yeterli. Şimdi buradan 4 kat olan kumaşımı böyle kesiyorum. Şimdi burayı açıyorum. Pijamamı şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar, bakın. Şu alt tarafı tam gelecek. Cebimize 1 santim dikiş payı vererek kesmiştik. Evet. Şimdi şöyle cep kapağına burayı iğneleyeceğim. Şu şekilde buraya dikeceğiz arkadaşlar. Bunu buraya, bunu da buraya iğneleyerek dikeceğiz. Basen ölçümüz 66 santim. 66 santime göre kemer keseceğim. Benim kullanacağım lastik 4 santim. Şöyle ben 12 santimden kemer keseceğim. Hatta 11 yapalım. 11. Evet arkadaşlar, şimdi cebimizi dikmeye başlıyoruz. Cebimizi diktikten sonra cebimizin üzerinden şöyle bir dikiş geçiyoruz. Evet, diktiğimiz cebimizi getiriyoruz arkadaşlar. Şurada 4 santim kalacak şekilde ve buradan getiriyoruz. Bunu buraya yerleştirerek dikiyoruz.
Şu üstten bir çıt atıyoruz şöyle. Üstten bir zikzak dikiş atıyoruz. Ve şu kenara da bir, cebin ağzına da bir çıt atıyoruz. Zikzak atıyoruz yani. Bunu açıp cep torbamızı buradan dikiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cebimiz dikildi. Şimdi overlock'ta ağlarımızı birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, ağlarımızı da overlock'ta birleştiriyoruz. Öncelikle ön ağdan başlıyorum. Cep torbalarını overlock çekiyorum. Arka ile devam ediyoruz. Arka ağımızda birleştirdik arkadaşlar. Şimdi arka ve ön ağlarımızın yanlarını dikiyoruz. Şu şekilde. Overlock'ta birleştiriyorum. Şimdi diğer yanımızı ise paçadan başlayarak dikiyoruz. Kumaşım kalın olduğu için arkadaşlar, bakın bu cebi yan dikişe almıyorum. Onu daha sonra düz dikişle tutturacağım oraya. Çünkü overlock, ev tipi overlock. Kumaşım da 4 kat üst üste geldiği zaman zorlanacaktır. O yüzden makinamı zorlamak istemiyorum. Şimdi bacak arasını dikiyoruz. Paçadan başlayarak bacak arasını kapatıyoruz.
Evet arkadaşlar, benim 4-6 yaş 4-6 yaşa uygun pijamam bu şekilde bitti arkadaşlar. Siz yine de çocuğunuzun ölçüsüyle karşılaştırarak yapın arkadaşlar. Benim kumaşım bakın sıkı esnemediği için bana biraz küçük gibi geldi 6 yaşa göre. Çünkü kumaşım esnek ve likralı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pijamamız bitti. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.